Herkese merhabalar arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Mert. Biliyorsunuz arkadaşlar Runes'lerle ilgili Twitter'dan sizlere bilgilerini sunmuştuk. Ve demiştik yani gelişmeler olunca bunlarla ilgili sizlere bilgi vereceğiz demiştik. Biliyorsunuz ki 840 bininci blokta Bitcoin yaralanmaya gerçekleşti. Artık halving geldi arkadaşlar. Halving gerçekleşti. Halving'in gerçekleşmesiyle beraber Runes protokolü devreye girdi arkadaşlar. Runes protokolü ile ilgili daha önce de konuşmuştuk zaten. Hani BRC20 gibi bir protokol. BRC20'de olan, BRC20'de olmayan üstüne güncelleme katmış yeni bir protokol. Ama tabii ki BRC20 ilk çıktığında çok fazla duyulmamıştı. Kıyıda köşede kalmıştı. Ama Runes'i gördüğünüz gibi daha gelmeden zaten yüzlerce kişi bunun haberiyle, beklentisiyle paylaşımlar yapmaya başlamıştı arkadaşlar. Şimdi sizlere Unisat üzerinden hem de Luminex üzerinden nasıl Runes protokolündeki coinleri mint edebileceğinizi göstereceğim. Asıl mantık zaten BRC20 ile aynı ama bakmanız gereken diğer detayları da göstermiş olacağım arkadaşlar. Unisat'a girdiğinizde burada inscribe kısmına geliyorsunuz ve Runes'i buradan seçiyorsunuz. Burada deploy etme kısmı arkadaşlar. Bu eğer siz herhangi bir Runes protokolünde token çıkartmak isterseniz burada gerekli ismini yazıp sembol yazıp ve belirlediğiniz market cap'i miktarı belirlediğinizde daha sonrasında devam ettiğinizde artık deploy yapmış oluyorsunuz. Aslında bir token çıkartmış oluyorsunuz. Mint içinde bulduğunuz token'ın ismini buraya yazarak da gerçekleştirebilirsiniz. Ama tabii ki bunun daha kolay yolu var. Burada Explorer kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya girdiğinizde Runes üzerinde çıkmış tokenları burada görebiliyorsunuz. Tabii ki yanlarında da bunların yüzde kaçının dolduğunu, hala mintlenebilir olup olmadıklarını kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi normalde de BRC20'de ne yapıyorduk? Tıklıyorduk, mint ediyorduk. Mesela en üstte şu an Satoshi Nakamoto var arkadaşlar. Buna bastığınızda işine giriyorsunuz. Daha sonrasında Mint Direct'li kısmından mintleyeceksiniz. Bu alt kısımda da arkadaşlar detaylar yer alıyor. İşte 157 bin kişi mintlemiş. Daha sonrasında supply 19 milyon 947 yazıyor. Pre-mine 4 milyon 200 bin yazıyor. Bu arkadaşlar pre-mine dediği coin'i çıkartan token sahibinin kendine ayırdığı miktar. Bunları da airdrop'la vereceğini zaten söylüyorlar. Genel olarak o tarz oluyor. Ama şu an bilmeniz gereken pre-mine token çıkartan kişinin elinde kendine ayırdığı miktar arkadaşlar. Buradaki supply şu anki mint edilen supply üzerinden hesaplanıyor. Aslında hani tüm coin'in supply'ı 19 milyon değil. Burada basılan token adedine göre karşımıza çıkan miktar burada arkadaşlar. Onu da daha net burada yani yazsaydı daha güzel olurdu aslında token'ın toplam supply'ı ama bunu Luminex üzerinden kontrol etmek daha mantıklı. Çünkü bakın Satoshi Nakamoto aynısı zaten. Bunun içine girdiğinizde maksimum supply'ın burada 21 milyon olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Hatta şöyle de yaparsanız mesela mint kısmına geldiğinizde burada da 21 milyon adedin 19 milyon 947 bin tanesinin mintlendiğini görebilirsiniz. Ya buradan belli başlı kontrolleri yapıp buradan da tam sayısını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda 17.136 tane de tabii ki holder'ı olduğunu buradan görebiliyoruz. Bu ayrılan miktarı yukarıda dediğim gibi Primanx'in 4,2 milyon. Burada da zaten görebiliyorsunuz. İşte cüzdan adresi de burada kendine ayırmış arkadaşlar bu miktarı. Şimdi diyelim ki mintlemek istiyorsunuz. Buraya Mint Direct'li kısmına geliyorsunuz. Daha sonrasında aynı zamanda size tabii ki şunu da göstermek istiyorum mintlemeden önce. Burada amount kısmında arkadaşlar mint başına size 100 tane token verecek olduğunu söylüyor. Yani her bir mintlediğinizde siz 100 Satoshi Nakamoto token'ı almış olacaksınız. Onun da tabii ki market cap hesaplamaları daha önceki videolarımızda söylemiştik. Hani siz bunu mintlemeden önce kaç milyon market cap ile çıkar tamamı piyasaya girdiğinde diye hesaplarsanız onu daha önceki videolara bakarak hesaplayabilirsiniz. Burada Mint Directly kısmına geldiğimizde arkadaşlar şimdi ben bir tane mint diyeceğim için ben yani 100 tane Satoshi Nakamoto token'ı alacağım. Eğer ben bunu 2 yaparsam 200 tane alacağımı şöyle 2 yaparsam 200 tane alacağımı e, söyleyebiliriz açıkçası. Şimdi burayı tekrardan ben bir yapıyorum. Daha sonrasında next kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Bu next kısmında bize cüzdanımızın adresini soruyor. Buraya zaten cüzdanımızı ben öylesine bağlayacağım. Buraya Unisat cüzdanımızı bağladık arkadaşlar. Daha sonrasında buraya ulaşacak adres diyor. Bu yine tabii ki sizin cüzdan adresiniz aslında.
direkt buradan cüzdan adresinizi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Unisat Wallet'ın kurulumu ile ilgili de daha önce videomuz var arkadaşlar. Kartlarda ona da ulaşabilirsiniz. Ee, O video sayesinde de buradaki mint işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki buraya yine Bitcoin atarak işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar Unisat cüzdanını. Şimdi buradaki cüzdanı da ekledikten sonra burada fee kısımlarını ayarlayabiliyorsunuz. Normal işte şu an 985 sats, custom'da 50 ayarlayabildiğiniz miktar arkadaşlar. Bunlar neden önemli? Çünkü sizden daha fazla Bitcoin ağı o şekilde işliyor arkadaşlar. Sizden daha fazla fiyat gönderenin ilk işlemini ilk önce atıyor. Onun için size örnek veriyorum, ortalama bir kısımda gönderdiğinizde sizin işte üstünüzde gönderenlerin işlemi önce gerçekleşir ve o sırada ağı çok yoğun olursa, sats fiyatı artmaya devam ederse sizin işleminiz bekler arkadaşlar. İşlem gerçekleştiremezsiniz. Ki daha önce BRC20'lerde de söylediğimiz gibi ekonomiyle işlem kesinlikle göndermeyin. Onu gönderdiğinizde çoğu işleminiz zaten onaylanmıyor kalıyor arkadaşlar. Burada sizin belirleyeceğiniz miktar artık fee oranını buradan kendinize ayarlayacaksınız. Şu an custom mesela 1077 olarak ayarladık. Böyle seçmiş olalım. Burada arkadaşlar bizim toplam gidecek miktarımız yazıyor. 115 dolara, yani 181 bin satsa ihtiyacımız var arkadaşlar. Ve submit pay dedikten sonra daha sonrasında zaten cüzdanınızda da belli miktar para varsa burada seçenekler var. Pay with wallet dediğinizde cüzdanınızı bağladığınız cüzdanın içerisinden ödemeyi gerçekleştirecek. Burada tabii ki benim cüzdanımda balans yetersiz olduğu için işlem gerçekleştiremeyeceğim ama direkt genel mantığı arkadaşlar BRC20'deki işlemlerle aynı, herhangi bir farkı yok. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken noktalar neler? Tabii ki ona değinelim. En azından bu videoda size hem Unisat üstünden hem de Luminex'te arkadaşlar aynı mantıkla işliyor. Luminex üzerinden de mintleme kısımlarını göstermiş olduk. Şimdi burada arkadaşlar birçok coin var, birçok coin çıkıyor. Bunların hangilerinin iyi, hangilerinin kötü olduğunu tabii ki biraz daha Twitter'dan araştırarak bulmanız lazım. Ki zaten buradaki çıkan tokenların çoğu arkadaşlar pre-mine. Yani bu da şöyle oluyor. Airdrop usulü verecekler zaten. Hani adamlar token'ı direkt kendileri çıkartmış oluyor. Ki bu işte bazı belli başlı koleksiyonlarda, işte bu Rune Pups, Runestone gibi koleksiyonlarda da çoğunda geçerli. Direkt kendilerine basıyor ve airdroplarla e, daha önce Ordinance tarafında aldıkları NFT'lerle bu çıkarttıkları token'ı airdrop olarak gönderiyorlar. Onun dışında burada sizin yapmanız gereken Twitter tarafında yüksek projeleri takip etmek. Onun çıkartacağı bir token burada değerli olabilir. Daha önce de işte BRC20 tarafında da mesela bir proje çıktığında biz bunlarla ilgili sizlere paylaşım yapıyorduk zaten. İşte market cap'lerini hesaplayıp bu daha çok mintleniyor. Bu mintlendiği için işte kazandırma ihtimali var diye düşünüp paylaşımlar yapıyorduk. Mesela şey gibi de düşünün. Turtsat gibi de düşünün. Launchpad platformu olarak çıkmıştı mesela. O tarz coinler de çıktığı zaman tabii ki onlar da değerlenecektir. Onların araştırmasını da yapabilirsiniz. Şimdi aynı zamanda Marketplace'ten bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada Runes'lerin Marketplace'i var yine Unisat üzerinde. Bunlara geldiğinizde Runes kısmına bastığınızda burada arkadaşlar coinleri görebilirsiniz. Marketten de almak isteyenler olursa hani e, buralardan inceleyebilir. Ama şunu unutmayın arkadaşlar, fee miktarları da hani yüksek. Bunların işlemler yaparken kar hesaplamalarını siz kendiniz düşünerek yapın. Çünkü fiillerin bu kadar yüksek olması ve işlem gerçekleşmezse de boşa giden bir para olarak karşınıza çıkar. Onun için araştırmalarınızı çok iyi yapın. Biz bu videoda sadece genel mantığını göstermek istedik. En azından ilerleyen zamanlarda karşımıza dikkate değer bir şey çıktığında bunları sizlere direkt işte paylaşımını Twitter'dan ya da YouTube'dan yaparız ve siz artık nereye bakmanız gerektiğini, nereden almanız gerektiğini biliyor olursunuz. Aynı zamanda size burada bir tool da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu tool'un ve diğer zaten videoda kullandığım linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım. Orada bakabilirsiniz. Burada arkadaşlar hangi coin ne kadar mitlenmiş yüzdesel olarak da gösteriyor. İşte zaten burada en yüksek şu an Satoshi Nakamoto'yu görüyorsunuz. En çok bu basılıyormuş. Buraya girdiğinizde de en azından gözünüze çarpan coinler olursa burada üzerlerine tıklayarak da zaten erişebilirsiniz. En azından burada ne tarafa ilgi olduğunu, hangi coin'e ilgi olduğunu görebilmeniz açısından bu tool'u da sizlere göstermiş olmak istedik. Şimdi bir tane Twitter'da yabancı bir kaynaktan gördüğümüz arkadaşlar bir tweet de var. Burada
The First 10 Runes, yani ilk 10 tane rune coinleri diye sıralamış. Ve yanlarına işte Uncommon Gods'ları Radarmor zaten çıkarttı. Bunun yanına yazmış. Diğer çıkartanların yanlarına yazmış. Olmayanların da kim olduğu belli değil diye soru işaretleri bırakmış. Biliyorsunuz zaten genel olarak bir şey çıktığında ilkler her zaman önemli olur. Buradaki projelerin çoğu da önceden söylediğimiz gibi işte mesela Runecoin gibi, CyberConks gibi, bunlar daha önce Ordinance tarafından aldıkları NFT'den airdrop olarak atacaklar zaten. Yani diğerlerine de siz kendiniz bakabilirsiniz. Bunlar da, bu bilgiler de güzel olduğu için sizlere bunu da göstermiş olmak istedik açıkçası. Şimdi burada arkadaşlar bir de Uncommon Gods'lar var tabii ki. Uncommon Gods'lar ilk olduğunu, ilk çıkan coin olduğunu biliyoruz. Ama onlar da arkadaşlar şöyle bir durum var. Buradan da açalım Inscribe kısmından. Explorer'a gelelim. Burada arkadaşlar Uncommon Gods'ları görüyorsunuz. Şimdi Uncommon Gods'lar arkadaşlar Runes protokolünü çıkartan, burada da zaten ismini görüyorsunuz. Radarmon'un çıkarttığı ilk token aslında. Ama bu arkadaşlar token ilk halvingde, yani Bitcoin'in 840 bininci blokta başlayan halvingi ve o halvingle beraber başlayan Runes protokolü, daha sonrasında 4 yıl sonra gelecek halvinge kadar bu mint işlemi devam edecek arkadaşlar. Bunu kendi açıkladığı makalede de yazmıştı. Yani ilk bir token ama onun 4 yıl boyunca da devam edecek olduğunu söylememiz gerekiyor tabii ki. Öyle olduğu için de tabii ki buradaki zaten %0 olarak gösteriyor. Normal şartlarda mint sayılarını buralardan ve holder sayılarını buradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Ya genel olarak mintleme işlemleri bu şekilde ve koleksiyonların takibini bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Twitter tarafı sizler için önemli çünkü Twitter'da paylaşılan şeyler e, ve orada bir anda işte Runes üzerinde çıkartılan tokenlar değerli de olabilir. Çünkü zaten hype'ın bu tarafa kaydığını bayağı bir zaman önce görmüş bulunduk. Biz takibindeyiz arkadaşlar. Herhangi bir token karşımıza çıkarsa, bir fırsat doğduğu zaman bunu sizlerle Twitter üzerinden paylaşırız. İnşallah genel mantığını anlatabilmişimdir. Sadece Uniswap Luminex ile kalmayıp daha birçok kullanılan işte token mintleyebileceğiniz yerler var. Aynı zamanda marketplace görebileceğiniz yerler var. Ama ben şu an bu videoda ikisini göstermek istedim. Onlara da sizler de bakabilirsiniz. Zaten bunlar da yeterli olacağını düşünüyorum. Umarım açıklayıcı ve faydalı bir video olmuştur. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.